Güneş, Samanyolu galaksisinin içerisindeki kara delik merkezinden saatte 795 bin kilometre hızla hareket ediyor. Dönüş hızına bakar mısınız? Şimdi bir uçak bindiğinizde 1000 kilometre hız yapma değil mi? Çok nadirdir herhalde. Biz genelde kaç görüyoruz? 500, 600, 700, 800 değil mi? 1000 gördüğümüz değil mi? Çok nadirdir yani. Çok ciddi bir uçak olsa gerek. Bakın ben diyorum ki 1000 değil. 795 bin kilometre hız saatte. Bu Güneş'in o Samanyolu galaksisinde kara delik merkezli o çekim alanından dolayı dönmesi. Çok enteresan. Bu çekim gücü ne yapıyor? Etrafındaki uyduları da hareket ettiriyor. Allah Allah, anlatayım size. Şöyle bir kumaş düşünün. Dört köşesinden birileri tutmuş ve onu germiş. Güneş ağırlığı ile uzayın kumaşını büküyor. Az önce dediğim kumaşı düşündünüz mü? Birisi içine bowling topu atıyor. Ne olur kumaş? Bükülür, gerilir. Güneş ağırlığı ile uzayın kumaşını ne yapıyor? Büküyor. Peki o az önce bowling topunu ortasına koyduğum var ya, zaten 4 kişi nasıl tutar onu? Zorla tutar. Ama kumaşı büker mi bowling topu? Büker. Peki o arada kumaşın etrafından şöyle bilyeler atsam. Bilyelerin her biri nereye doğru hareket eder? Güneş onları çekeceğinden dolayı, yani bowling topu onları çekeceğinden dolayı oraya hareket eder. Baştan alayım. Güneş ağırlığından dolayı, Güneş bu arada orta ölçekli bir yıldızdır. Çok büyük bir yıldız değildir. Güneş ağırlığından dolayı uzayın kumaşını büküyor. Uzayın kumaşı bükülünce etrafındaki bütün ne varsa her birini kendisine çekiyor. Az önceki örnek gibi. Onlar Güneş'e giderse yem olur. Gitmemesi lazım. Onlar Güneş'e gitmemek için kendi etraflarında ve Güneş'in etrafında dönüp merkez kaç kuvveti oluşturmaya başlıyorlar. Hepsinde mi tam hesabı bulmuşlar? Ne Güneş'e yem olacaksın ne de kopup Güneş'ten uzaklaşacaksın. Güneş'in böyle etrafında dönen kaç tane gezegen var? 8 tane değil mi? Birisi de dünyamız. Şimdi bunların her birisi bu milimetrik hesabı mükemmel yapacaklar. İnanılmaz bir hesap var burada. Buradaki F kuvveti nasıldı, hatırlayan var mı? G sabiti çarpı M1 çarpı, yani Güneş'in kütlesi, M2 yani dünyanın kütlesi bölü R kare, aralarındaki uzaklığın karesi. Yani her biri bu formülü mükemmel bir şekilde gerçekleştirecek. Dönüş hızlarına kadar tutturacak. Hiç olabilecek bir iş mi bu? Şu düzene bakar mısınız? Şu dizayna bakar mısınız? İnanılır gibi değil ya. Güneş'e en yakın gezegen çekiminden en çok etkilenendir. Doğru mu? En çok yakın olursa en çok o çekilir. En çok o çekilirse en çok onun dönmesi lazım. Bu yüzden Merkür daha hızlı döner. Venüs ondan sonra, Dünya ondan sonra. İlahir. Söylemekten yoruldum yani. Burada bir düzen yok diyebilir misiniz diyeceğim de söylemekten yoruldum. Şu hesaplara bakar mısınız? Bakın biz tesbih dizerken ya bu ip tam elime oturmadı diye o düzeni beğenmiyoruz. Koparıyoruz, tekrar diziyoruz ipi. 33 tane taş bir imame. Şuradaki düzenler böyle kusursuzluğu nasıl sağlamış? Çıldırtıcı değil mi? Allah Allah. Devam edeyim mi? Dünya Güneş'ten her yıl birkaç santim uzaklaşır. Neden? Güneş içerisinde yakıtını yakıyor. Güneş yakıtını yaktıkça enerjisi bir miktar azalıyor. Güneşin çekim enerjisi bir miktar azalırsa demek ki dünyada bir miktar uzaklaşması gerekecektir. Nasıl dengeler? Nasıl düzenler? Milim milim. Ya demişler ki sakın merak etmeyin, canlılara zarar vermesi için 4 milyar yıl lazım daha demişler. Ama Allahu alem kıyamet çok çok daha yakın. Ya az önce bir kütle çekim sabitinden bahsettim, hatırlıyor musunuz? Ne demiştim ona? G dedim. Dünya ile Güneş arasındaki kütle çekim formülünü de söyledim. Ya burayı çok dikkatli dinler misiniz? Dünya ile Güneş arasındaki kütle çekimin bir formülü var. O F kuvveti eşittir G sabiti çarpı M1 yani Güneş'in kütlesi çarpı M2 yani Dünyanın kütlesi bölü aralarındaki uzaklığın karesi yani R kare. Bu arada bu bütün gök cisimlerinin arasındaki kural. Hepsi için cari. Hepsinin için aynı formül geçiyor ama düzen yok. Demişler ki G sabiti 10 üzeri 60'ta. Ya rakamlara bakar mısınız? 10 üzeri 60. Bunu telaffuz edebilecek birisi var mı içinizde 10 üzeri 60? Mümkün değil mi? G sabiti 10 üzeri 60'ta bir az veya fazla olsaydı asla hayat olamaz demişler. Peki 10 üzeri 60'ta bir ne demek? Biraz ona bakalım mı? 10 üzeri 60. Bir buna yaklaşmaya çalışalım, ne demek? Güneş bizden ne kadar uzakta? 150 milyon kilometre. Yani o ne demek? 150 trilyon metre. Peki o ne demek? 150
katrilyon milimetre. Yani 150 çarpı 10 üzeri 15. Milimetre olarak güneşten uzaklığımızı hesapladık. 150 çarpı 10 üzeri 15 etti. Bizim az önce söylediğimiz G sabitindeki sapma neydi? 10 üzeri 60. Yaklaşamıyoruz değil mi bir türlü? O zaman biraz daha deneyelim. Peki 150 milyon kilometre ne demek? Bakın buradan İstanbul'a uçakla gidin. Uçağın da hızı saatte 1000 kilometre olsun. Tekrar edeyim, böyle bir uçak bile zordur. Saatte 1000 kilometre. Kaç saatte gidiyorsunuz İstanbul'a? 1 saatte gidiyorsunuz. Peki aynı uçağa binin. Aynı saatte 1000 kilometre yapan uçağa binin. Ve güneşe gitmeye çalışın. Ne kadar zamanınızı alır? 15 yıl. Doğduğunuz günden 15 yaşınıza kadar ömrünüzü bir uçakta geçirdiğinizi düşünün ve güneşe yeni gidebiliyorsunuz. Bu güneş. Bizim galaksimizdeki güneş, Samanyolu'ndaki. Kudrete mi şaşırırsın? Bunların nasıl dengede, düzende kaldığının dizaynına mı şaşırırsın? Neye şaşırırsın? İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Allah Allah. Bir örnek daha vereyim mi? Bize güneşten sonraki en yakın yıldız Alpha Centauri. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, bir de Proxima Centauri diye 3 tane yıldızı var. Yani bir küme halinde. Bunlar 4 ışık yılı uzakta bize. Güneşten sonraki en yakın bunlarmış yıldız olarak. Ne kadar uzakta bizden? 4 ışık yılı. Işığın 4 ışık yılı mesafeyi kat etmesi ne kadar sürer? Zaten adında var. 4 yıl. Yani buradan ışığı göndersem Centauri'ye ne kadar zamanda gider? 4 yıl. Işığınızı neydi? Saniyede 300 bin. Bak şimdi. Peki az önceki uçağa binsem, saatte 1000 kilometre yapan. Ben bu Centauri'ye ne kadar zamanda giderim? 4 milyon yıl. Allah bunu yaratmış. Böyle bir Allah'a kibirleniyorsun. Çok komik değil mi? Böyle bir Allah'a. Böyle bir Allah'ı yok sayıyorsun. Yani atomdan gezegenlere her yere mührünü vurmuş. Ve böyle bir Allah'a ben göremiyorum ki, haşa ve kella. Düzen de mi göremiyorsun? Hiç tesadüften bahsetmek mümkün mü şu düzenlerde? Mümkün mü? Allah Allah. Bakın en yakın yıldız bu. Tekrar hatırlatayım. Samanyolu'nda en az 400 milyar yıldız var diyorlar. Ve evrende Samanyolu gibi 2 trilyon galaksi var. Ve hayata elverişli tek yer dünya. Buyurun hesabı siz yapın. Asıl bunları hesaplamamız lazım, biliyor musunuz? Ömrümüz paranın, çekinin hesabına gitti. Asıl hesap buraya lazım. Bunları görmeden Allah'a nasıl hayret ve muhabbet ile secde edeceksin? Nasıl? Zaten hayret ve muhabbetimiz gitsin diye. Olur bunlar işte evrende. Ne var bunda? Dedikleri an neyin gidiyor? Hayret muhabbet. Hayret muhabbetin gidince neyin gidiyor? Secden gidiyor. Görüyor musunuz olayı? Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Bir daha yüzümü göremeyeceksin! Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.